pik diyorsun, pis pikçi. Google'la Haluk birazcık kavga ettiler yolda. Günaydın. Günaydın. 5 gün 4 gecedir Edirne'deydik. Edirne'nin altının üstüne getirdik. Her tarafını gezdik. Yavaştan gezdik. Kavşaklardaki şeyleri gördük. Bunu görmemiştik. Evet, bunu görmemiştik. Burada bir su değirmeni vermiştik. Bu aşağı kavşakta görmemişiz bunu. Bak. Daha bir haftadan kalmalıyız Edirne'de. Her yeri görmemişiz demek ki. Aslında Kırklareli'ne direkt gidebiliriz ama biz sınırlardan dolaşmayı sevdiğimiz için Lalapaşa üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Gittiğimiz yerlerde güzel bir şeyler görürsek sizinle de paylaşacağız zaten. Lalapaşa'ya gelmeyi başardık. Google'la Haluk birazcık kavga ettiler yolda. Google asistanla anlaşamadıkları için kavga ettiler. Biz bayağı bir uzunca bir 15 kilometre kadar yanlış yola gittik. Şu Fındık'tan başka bir yol tarifi vardı. Yani hayvanı kullanma dedim, bana küstü. Görüyorsunuz değil mi? Google asistanla kavga ediyor. Neyse biz şimdi şu anda Lalapaşa'ya giriş yapacağız birazdan. Lalapaşa'nın özelliği çok eski çağlardan beri burada insanların yaşamış olması. Tarihi yazı yazmayı bilen traklarla başlıyor. Tarih öncesinden beri birileri varmış. 1361 yılında 1. Murat'ın komutanı Lalapaşa tarafından burası fethedilmiş. O yüzden adını Lalapaşa koymuşlar. Şöyle bir dolaşıyoruz. Girdik Lalapaşa'ya. Lalapaşa sokakları. Bu arada biz buraya geldik saat öğlen, karnımız da aç. Böyle yerlere ille böyle içimizden geliyorsa ve uğruyorsak yemek saati ise bir şeyler yiyoruz. En azından o kadar gitmişiz, bir ekmeğini suyunu yiyelim diye düşünüyoruz. Bakalım yemek yiyecek bir yer bulabilecek miyiz? Bak son çare buraya gelebiliriz. Son çare köftecisi. İyi. Ama son çare olmadan gelip yemeyin diyor yani. Bugün enteresanlar üstünde. Asfalt dururken diye buradan gidiyoruz da bakalım. Çünkü asfalttan buraya gidecek yer yoktu. Burada geri dönen yollar buraya girdi. Şimdi göreceksin. Çaktırmayın. Haluk'un bugün malum günlerinden. Kimle kavga edeceğini şaşırdık. Bana bulaşmasın. Google asistanla kavgaya devam etsin lütfen. Yani öyle diyorsun. Abi şimdi döndük. Niye oraya gittiğini bilemedim dedim. Yolun ortasına mı dönseydim? İleri geri. Görüyorsun değil mi? Ya bir soru soruyorum 5 saat konuşuyor. Buyurun size tatlı şeker Haluk. ama bir soru soruyorum diyorsun. Niye döndüğünü anlayamıyorum diyorsun. Ne olacak orada geri gidip dönebilirdim. Bir sürü yolu toprak yoldan gelip asfalttan dönmek yerine. Bak of. Hemen geri dön. Şöyle bak. Şuradan geniş bir alan vardı şurada. U dönüşü. Geniş bir alan burada. Hadi gel dönelim. Hadi gel dönelim buradan. Hayır yürü. Bana gerçekten dönelim. Vallahi yürü. Tamam. Cidden gel. Çünkü buradan geri dönelim hadi. Gel. Bunların hepsini yayınlayacağım. Yayınlayabilirsin tabii. Dön. Biz böyle miydik? Böyle miydik? Aa döndük. Biz böyle miydi? Evet. Hatta o kadar böyleydi ki sonra aradan devam etmiştik. Bak dönebiliyormuşuz. Tartışmanı çıkarmamak için çabalamadığım halde. Efendim ne yapmadın hali? Tartışmanı çıkarmamak için çabaladığım halde. Hı. Böyle şeyler yapıyorsun ya. Yani çok ilginç. Yorumu size bırakıyorum. Son çareden başka yer bulamadık yemek yiyecek. Biz o kadar çaresiz olmadığımız için Suruoğlu'na doğru gidiyoruz. Belki
belki orada buluruz yemek diye düşündük. Anlatın o zaman nasıl yapıyorsunuz bu işi? Ne koyuyorsunuz içine? Hiçbir şey koymuyor. Sadece un mu? Unlu tuz. Ama inceliği Baharat? çok inceliği var. Baharat yok. Evet. Yani işçiliği çok. İnce ince kıyıyorsun. Tamam. Temizliyorsun. Yani Ha, işçiliği çok. Yani böyle gelmiyor bu. ciğer bu hale girene kadar işçilik Tabii, çok. tabii. Ciğerler geldi. Hadi bakalım. Haluk deneme yapıyor gene. Sıcak ama dikkat et. Evet. Güzel. Meşhur tava ciğercinin içinde artık bizim de bir çıkartmamız var. Bizim karavanda her gün bir eğlence. Kırklareli halkı Atatürk geldiğinde onu bir evde ağırlayamamışlar. Trenle gelmiş ve tren vagonunda 2 gün geçirmiş. O yüzden de çok üzgünlermiş. Bu nedenle gidip Selanik'teki evin birebir aynısının bir kopyasını yapmışlar Atatürk evi olarak. Kırklareli Atatürk evindeyiz. Üst kata doğru çıkıyoruz şimdi. Selanik'te doğduğu evin aynısı bu ev. Sıfırdan inşa edildi. 2018 yılında da ziyarete açıldı. Daha 2,5 yıldır var olan bir ev. Atatürk Kırklareli'ne geldiğinde beyaz bir trenle geliyor ve o trende kalıyor. Burada bir evde maalesef misafir etmemişiz. Biz Selanik'teki evin eski halini örnek alarak sıfırdan inşa ettik burayı. Anladım. Tabii burası Cumhuriyet dönemini anlatabilmek için, karşı tarafta askeri hayatını anlatabilmek için hazırladığımız odalar. Ama mutfak ve üst kattaki odalarda daha çok yaşadığı dönemi göreceksiniz. O karşıda kullandığı sandalyesi var. Burada da Afyonlu Kocatepe'de kullandığı savaş haritası var. Masanın üzerindeki orijinal, duvardaki de onun büyütülmüş hali. Mutfakta klasik bir Rumeli mutfağı. Ocakların altında kömür yanıyor herhalde, kuzine gibi orası. Tabii, o şekilde. Üstü böyle davulmaz gibi. Sübeyde Hanım. Hoş geldiniz. Babası. Bayağı büyümüş. Hı hı. Burası da banyo. Yerleri. Sürahi, çatal, bıçak, takım ve yağdanlıkları Atatürk Kırklareli ziyaretinde kullanmış 20 Aralık 1930 tarihinde. Bu sigara tabakası, ateş ölçer ve el fenerini de milli mücadele sürecinde kullanmış. Diğer eşyalar kullandıkları değil ama hepsi döneme ait eşyalar. Dönemin kemik dolma kalem takımı, dikiş seti, ilaç kutuları, Osmanlı mecidiyeleri, gümüşlük örnekler tamamı belediye başkanımızın koleksiyonundan buraya dahil oldu. Konağımız 150 yıllık bir konak. 150 yıl önce burada Rum bir doktor yaşamış. Daha sonrasında mübadeleyle beraber Rum doktor buradan göç ediyor 1920 yıllarında. Konağımızda 3 tane yabancı oda var. Şu an Bulgaristan odasındayız. Karşımızda Yunanistan. Hemen yan tarafında Karadağ. Benim arkamda da 2 aşağıda 2 yukarıda olmak üzere 4 tane Türk odamız var. Bulgaristan odasında gördüğünüz bütün eşyalar bize Sofya Müzesi'nden gönderildi 3 yıllığına. 3 yıl sonra eserler değişecek, eşyalar değişecek. Gördüğünüz gümüş kadın takıları, gümüşün kendilerini kötülüklerden koruduğuna inanıyorlar. Bizdeki nazar boncuğu inanışı gibi. Hemen tam üstünde bir kilimimiz var. 130 yıllık bir kilimdir. Onlarda ismi çergi veya çargı diye geçiyor. Kök boyasıyla boyanmıştır. Renkleri çok canlı, dikkat ederseniz çok iyi korunmuş. En sağdaki kıyafetimiz bir yaşlı hanımların giydiği kıyafetmiş zamanında Bulgaristan'da. 120 yıllık bir kıyafet.
Hemen onun yanında kemer tokasında da yazar, dikkat ederseniz 1911 yılından kalma bir genç hanım kıyafeti. Hemen onun yanındakinde bayramlarda veya özel günlerde giyiyorlarmış. Diğer iki kıyafetimiz günlük hayatta giyilen kıyafetlermiş. Günlük hayatta kullanıyorlarmış. Onların tam ortasında kalan çeyiz standımız yine tam bir asırlık bir çeyiz standı. Üstünde Edirne kâri işlemeleri var. Duvarda iki sağda iki solda olmak üzere iki tane tahta parçası göreceksiniz. Bunların ismini ikatka veya örek ediyorlar. Yün eğirmede kullanılıyor bu aletler. Fakat 100 yıl önce Bulgaristan'da bunların farklı bir anlamı daha var. Beyefendiler beğendikleri hanımefendilere bunları arkadaşlık teklifi olarak hediye ediyorlar. Hanımefendi kabul ederse arkadaşlıkları başlıyor. Belirli bir zaman geçtikten sonra hanımefendi beyefendiye şayet çetik, yelek ve benzeri bir şey örüp geri verirse beni gelip babamdan isteyebilirsin manasına geliyormuş. Yani bu hediyeler evliliğe kadar gidiyormuş. Burası da Yunanistan odamız. Dede Ağaç Müzesi'nden gönderildi bize. Yine Bulgaristan odamızdaki gibi 3 yıllığına burası da bizim evimizde sergilenmek için gönderildi. Bu odanın bir özelliği var. Bu odada gördüğünüz bütün eşyalar, eserler ve fotoğraflar zamanında bu muhitte yaşamış Rum vatandaşlarına ait, Yunan vatandaşlara ait. Odamızın en eski eseri kapının arkasında hemen göreceğiniz 1897 yılından kalma bir rakı damıtma ibriği. Hemen yan tarafında sandık şeklinde olan bir kuyumcu kasası olarak kullanılıyormuş. O da yine bir asırlık. Gelinliğimiz 100 yıllık bir gelinlik, 1920 yılında giyilmiş, ipekten yapılma. Bizde geleneksel olarak evlilik törenlerinde bele kırmızı kuşak bağlanılıyor. Onlarda dikkat ederseniz kırmızı bir ip var. Bu ip kırmızı olması aşkı ve sevgiyi ifade ediyormuş. Fakat burada dikkat ederseniz aşağı kadar uzanıyor ip, çok uzun. Bunun uzun olmasının sebebi, yere kadar uzanmasının sebebi, baba ben senin evinden çıksam bile köküm sana bağlı, daima senin yanındayım anlamındaymış. Karadağ Adamı İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla oluşturuldu. Yine dediğim gibi Balkan kültürüyle Türk kültürü çok iç içe, bu alandaki pek çok şeye aşinayız. Fakat size farklı olarak söyleyebileceğim, hemen karşımızda duran, duvarda asılı olan müzik aleti, ismi Gusti, at kılı ve keçi derisinden yapılıyor. Karadağlılar hüzünlü şarkılarını, ağıtlarını bu müzik aletiyle söylüyorlarmış. Kıyafetler sembolik kıyafetler. Fakat ona rağmen dikkat ederseniz çok büyük ve geniş kıyafetler. Karadağlılar bizlere göre biraz daha kalıplı ve büyük insanlar. Kıyafetlerinden de belli oluyor. Bizim mankenlere bol gelmiş biraz. Burası tabii yine 100 yıllık bir halı. Yine kök boyasıyla boyanmış ve yine dikkat ediyorsanız renkleri çok canlı. Pırıl pırıl, evet. Mobilyamız konak Rum bir doktora ait demiştim 150 yıl önce. Konakla yaşıt bir mobilya. Rum doktor buradan mübadeleyle göç ederken bu mobilyayı taşıyamıyor at arabasıyla, eşek arabasıyla. Cevizden yapılma çok ağır bir parça. Biz de 8-10 kişi zor kaldırıyoruz. İstanbul'a gitti, 2 kere restorasyon gördü. Bu kadar kurtarılabildi. Burada sergiliyoruz şimdi. İçindeki eserler de Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından konağa bağışlandı. Farklı olarak size söyleyebileceğim, yukarıda en sağda bir kurumalı bekçi saatimiz var. Hemen onun yanında dürbün şeklinde olan bir tıraş aletleri, tıraş takımı. Diğerleri yine kadın takıları. Radyomuz, burayı satın alan Türk ailenin radyosu. Orijinal yerinde duruyor. Türk aile burada yaşarken de radyoyu burada tutuyormuş. Sağ tarafta Türk odalarımız var. Türk odaları olduğu için yani hepsini aşina olduğumuz şeyler yine. Ama size farklı olarak söyleyebileceğim. Hemen şu ocağın yanında bir mumluk var. İçi mavi renkte olan, dikkat ederseniz. O duvarın 7 kat altından çıkmış. Bu boyayı 7 kat altından elde ettik biz. Maviye boyanmasının da bir sebebi varmış. Haşereler, böcekler renk körüymüş. Mavi rengini kırmızı olarak görüyorlarmış. Kırmızıyı alev olarak düşünüp yaklaşmıyorlarmış. Ocağın yanına da bu sebepten yaklaşmamaları için böyle düşünülmüş. Bodrum'da, Yunan adalarında filan evlerin kapılarının, pencerelerinin maviye boyanmasının sebebi de buymuş. Burası Fatma Efe odamız. Fatma Efe teyzemiz, Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde yaşayan bir teyzemiz. Böyle işlere çok meraklı, tarihi eserlere, tarihi şeylere. Kendisinin 2000 koleksiyonu var, bu tarz eserleri var, 2000 tane. Biz burada sadece 200 tanesini sergiliyoruz. Bir gün yolunuz Ertuğrul köyüne düşerse orada kendi müzesi de var kendisinin eserlerini sergilediği. Döndükten sonra hemen karşınızda kalan çarıklar, Balkan Savaşları'ndan kalma çarıklar onlar. İyi durumda olan bir Bulgar askerine ait, biraz daha kötü durumda olan yani sağ taraftaki Türk bir askerine ait bir çarık. Diğerleri yine tarım aletleri. Şu karşıdakiler? Onlar yün için kullanılan yünleri o iki tahta parçasını açtıktan sonra yünleri onun içinden geçirerek halıyı veya kilimi dokuyorlar.
Burada geleneksel bir Türk oturma odamız var. Ortada mangal yanıyor. Hem odayı ısıtan. Mataramız burada yine Balkan Savaşları'ndan kalma bir subaya ait bir matara, cam matara. Yatak odamızda sobamız 100 yıllık bir soba. Yine çeyiz sandığımız tam karşımızda. O da bir asırlık bir çeyiz sandığı. Soba çok güzelmiş. Tam karanlık. Duvar halımız yine burada çok dikkat çeken bir parça. Çok özel ve güzel bir parça. Burada gelinliğimiz 1932 yılından kalma bir gelinlik. Hemen yan tarafta da renklendirilmiş halini göreceksiniz. Hanımefendinin üstündeki gelinlik burada sergiliyoruz. Bindallığımız 1940 yılından kalma bir bindallık. Bu erkek giysisinde zamanında damatlık olarak da kullanılıyor. Şu an günümüzde genellikle halk oyunlarında falan kullanılıyor. Örtülerimiz yine burada mevcut. Altındaki sandığa da öğretmen sandığı deniliyormuş sanırsam zamanında. Biraz daha küçüğünü de öğrenciler kullanıyormuş yine tahtadan. Böyle karlı günlerde, yerlerin buzlanma yaptığı günlerde üstlerinde binip kayıp geziyorlarmış. Öyle eğleniyorlarmış yani, onun için kullanılıyormuş. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel anlattınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mutlu insanların şehri Kırklareli. Evet, biz şu anda Mutlu İnsanların şehri Kırklareli'ndeyiz. Gerçekten sevimli bir şehir. Şu anda İstasyon Caddesi'ndeyiz. Burası trafiğe kapalı, uzun bir yürüyüş alanı var. Yürüyoruz burada. Çok güzel sağlı sollu kafeler, oturacak yerler, çay bahçeleri, öyle çok şirin heykeller. Üstelik de stadyumun girişi de böyle bir sokakta. Sakin ve yürüyüş yolunun ve kafelerin vesairelerin olduğu sokakta. Oo, bu da gurur verici bir şey. Yılmaz Büyükelçi'nin Balmumu Heykeller Müzesi açılıyor. Tarihi Belediye binasında. Yılmaz Büyükelçi bizim başkanımız. Şu anda arkamızda o uzun trafiğe kapalı yürüyüş yolunu görüyorsunuz. Burasının bittiği yerde şöyle bir cadde başlıyor. Ama gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Caddeler de yeşil, sokaklar da yeşil, her yer yeşil. Küçük şehirlerin tipik özelliği, az önce selam verildi ve halka açık hoparlörlerden anons yapılıyor kimin cenazesi var. Bu küçük şehirlerde hala değişmeyen bir özellik. Cenazeler, düğünler, özel duyurular hala hoparlörlerden halka açık yapılıyor. Herkesin haberi oluyor. Nerede uyuduk gece acaba? Allah Allah. Neredeydi acaba? Aa Homi. İşte gece orada uyumuşuz. Bu kadar yolun kenarındaydık yani. Küçük arabanın faydaları. Anladığım kadarıyla bu yol Kırklareli'nin kalbi. Yani hem yürüyüş yolu, insanların birleştikleri, buluştukları bir yol. Stadyum burada. Okullar var burada. Ordu evi burada. Karşısında lise, ortaokul. Her şey burada. Güzel bir yol. Ekstradan bilgi. Buradaki odanın şortla giremiyorsunuz. Böyle giremiyorsunuz. Evet, bu kıyafetle giremedi Haluk. Ona uzun pantolon giydirdik. Niye maskelerimiz böyle yarım yamalak takılı geziyoruz? Çünkü sabah çok erken saat, çok fazla kişi yok sokakta. Herkes de birbirinden uzak bir mesafede yürüdüğü için daha rahatız. Fiziksel mesafemizi koyuyoruz. Fiziksel mesafemizi. Ağzım sulandı valla çocuğun yaptığını. Tamam, bir bağa dalalım o zaman biz de. Mutlu İnsanlar Kenti, Kırklareli. Hiçbir şehir saat kulesiz olur mu? Bu da Kırklareli'nin saat kulesi. Evet, ona da iş var. Ve burası 1 Mayıs Parkı. 1 Mayıs durağı. Bunlar da Haluk'un ağzını sulandıran üzümler. Şu anda Kırklareli'de Karaumur Meydanı'ndayız. Karaumur Meydanı biraz fazla karışık bir şekilde simgeleştirilmiş bir meydan ve heykellerle dolu.
Burası bağ bozumu tanrısı Dionysos'a ve Kırklareli'nde ki ilk uygarlıklara adanmış. Kenarda görüyorsunuz kuleler var. Burada bağ bozumu tanrısı Dionysos ve bağ bozumunu gösteren heykeller var. Sonra buraya döndüğümüzde burada bir saat kulesi ve çeşme görüyoruz. Osmanlı döneminde mimarisini. Simgeliyor. Buradan yürüdüğümüz zaman bu yerdeki kareler Çok 16 devlet simgeliyor. yıllar içinde. Buradaki yerdeki daireler Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerini simgeliyor. 6 tane ilkesini. Onun önünde de bağ bozumu ve üzüm şenlikleri var. O da neydi? Cumhuriyetin devamını simgeliyor. Evet. Hava bizi bunaltmıyorsa biz şehirlerde böyle yürümeyi seviyoruz. Şu anda da Kırklareli'nin sokaklarındayız. Şansımızda Kırklareli'nin havası kapalı. Ve gayet güzel bir hava var dışarıda. Evet, Edirne'de çok Senin- bunalmıştık sıcaktan. Böyle yürüyüşler yapamamıştık. Bence Kırklareli'ye gelin. Güzel burası. Şöyle çardak altlarında oturup birer çay için, kahve için. Bu arada sokak lambalarında da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar sonradan yapıştırılmış şeyler değil, sabitler. İşte Hızır Camisi ya da Büyük Cami. Burası Hızır Bey Camisi. Hızır Bey Camisi Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından oğlu Abdullah Bey'in hayrına yapılmış 1383 yılında. Ve özelliği Trakya'da yapılan ilk Osmanlı camisiymiş kendileri. Bir girelim içeriye doğru. Bu arada buradan akıyor. Çaktırma. Ya ne güzel okuyordum. Niye hemen ispikliyorsun? Pis ispikçi. Tamam, bir de bakarak okuyayım o zaman. Evet, kapıdan içeri giriyoruz ama girmeden önce kapının üzerindeki tahta oymalara dikkatinizi çekiyorum. Burası son cemaat bölümü. Burası eskiden açık alanmış, kapatılmış daha sonradan ve büyütülmüş. Çok eski ve yine güzel süslemelerle dolu bir cami. Bütün duvarlarda yazılar var, resimler var. Anadolu'daki camileri genelde gezerken duvarlar bomboş oluyordu. Hatırlıyor musun? Hatta çoğu yerde böyleydi. Yani Nahçıvan'da falan gezerken de duvarlar boştu. Ama burada Edirne'de ve Kırklareli'nde cami duvarlarında inanılmaz süslemeler, nakışlar, işlemeler, yazılar, hat sanatları var. Sadece çiçek vesaire süslemeleri değil, bu şekilde manzara süslemeleri bile yapılmış içine. Çok çok büyük bir işçilik var kısacası. Burası da tek kubbeli camiye bir örnek. Ben yine yukarı çıkıp yukarıdan bir çekim yapayım size. Hadi gidelim. Pencerelerin boyamalarına baksanıza. Burada pencere yok ama pencere havası verilmiş buraya da. Bu arada bu camlar bütün camilerde okuma ve Kur'an amaçlı kullanılmış ki burada da aynı amaçla kullanılmaya devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerimleri üste koymuşlar. İnsanlar burada camın önünde serin serin oturup hem aydınlık Kur'anlarını okuyup derslerini çalışıp hem de hava alabiliyorlar. Evet, kabri de burada Hızır Bey'in. Mihrabın tam arka tarafında bahçede Hızır Bey'in kabri var. Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alındığında şöyle bir görünümdeymiş. Tekrar onarılarak düzeltilmiş ve düzgün bir hale getirilmiş. Bu cami tabi ilk yapıldığı zamanki gibi olmamış. Bir deprem sırasında yıkılmış. Birazcık buradan gene kopya alıyorum. Aydoslu Hacı Yusuf Paşa tarafından 1824 yılında onarılmış. Daha sonra 1887 yılında Tosunoğlu Ali Efendi tarafından bir tadilat daha geçirmiş ve en son 2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burayı tekrar bir onarımdan geçirmiş. Hızır Bey Camisi'ni biz çoğu insana sorduğumuzda bilemediler. Çünkü halk arasında burası Çarşı Camisi veya Büyük Cami olarak biliniyormuş. Hızır Bey Camisi'nin içinde böyle sandalyeler var, masalar. Allah Allah, bunlar niye gidiyordum? Tamam, bahçesinin içinde. Allah'ım ne kadar doğrucu başısın ya. Görüyor insanlar buranın bahçe olduğunu.
Ve biz burada şimdi çay içeceğiz sana kocaman bardaklarda. Teşekkür ederiz. Ben bu masada niye koymuşlar diyordum. Sonra dışarıdan çay getirdiklerini gördüm. Hem de büyük bardaklar, en sevdiğimiz.